çekimi yapıyorsan, dış çekim yapıyorsan, villa çekimleri yapıyorsan, araba ev çekimleri yapıyorsan eminim ki bir gimbal'ın vardır ve gimbal'ınla sağa sola koşturup duruyorsundur. Fakat bu gimbal'ı kullanırken yapmamız gereken en önemli detay görüntünün daha sabit ve güzel olması için bu gimbal'ı adam gibi balans etmek. İşte ben de bu videoda sizlere tam olarak onu öğreteceğim. Şimdi bu tarz bir mobil gimbal'ın varsa senin bunun üstünde oynama yapman gerekecek hiçbir şey yok. Bunu açtığın zaman direkt telefonunu sabitliyor ve direkt çekime gidebiliyorsun. Yani bununla hiçbir şekilde oynamana gerek yok. Ama bu tarz bir kamera gimbal'ı kullanıyorsan senin bu gimbal'ı her çekimden önce bir şekilde sabitlemen gerekiyor ki senin görüntülerin daha iyi çıksın. Balans etmediğin için motorların yanmasın ve titreşimi çok daha fazla engelleyebilesin diye. Bu video için kullanacağım gimbal benim Zhiyun 3 Lab serisi olacak. Bunu tabii ki siz 3 aksesli olan diğer bütün gimbal'larla aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Çünkü yapmanız gereken zaten 3 şey var. Bir tanesi pan aksis, bir tanesi roll aksis, bir tanesi de tilt aksis olarak 3 adım uygulamanız gerekecek bu gimbal'ları sabitlemek için. Aksis derken aksisin anlamı zaten eksen, 3 eksenli gimbal'larımız demek oluyor. Pan ve tilt zaten bildiğiniz üzere pan demek sağa sola kaydırması demek, tilt demek yukarı aşağı. Bir de roll eksenimiz var. Bu roll eksenimizde sağa sola döndürdüğümüz olay olarak devam edecek. Yani bu 3 ayarı düzgün yaptıktan sonra çok daha iyi görüntüler alabilirsiniz. Bundan eminim. Şimdi gimbal'ımızın pillerini taktık. Her şey hazır. Muhtemelen bütün gimbal'larla gelen bir tripodunuz vardır. Bu tripodu hem balansını düzgün bir şekilde, düzgün bir ortamda yapmak için kullanabiliyorsunuz. Hem de çekim yaparken ihtiyacınız olduğu zamanlarda bunu ekstra bir kolluk olarak da kullanabiliyorsunuz. İlk olarak tripodlarımızla gelen bu kızaklara girecek tripod başlığını kameramıza yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra ise bunu düzgünce sıkmamız gerekiyor ki çekim yaparken bu kameranın altı veya kameranız üzerinde oynamasın diye. Siz bunu bir para ile yapabilirsiniz veya tornavidayla da yapabilirsiniz. Şimdi bu gimbal'ın bütün akseslerinin kendi kilitleri var. Bütün kilitleri açtıktan sonra gimbal'ımızı kullanacağımız şekli getirdikten sonra kilitlerimizi tekrar kilitliyoruz ki kameramızı çok daha rahat takabilelim diye. Bu kameramızın altındaki kızağı, bu kulakçığı açtıktan sonra buraya çok rahat bir şekilde yerleştiriyoruz ve bu klik sesini duyduktan sonra bu demek oluyor ki kameramız şu anda oraya sabitlendi. Ondan sonra kulakçığımızı tekrar burada kapatıyoruz. Şimdi kameramızı sabitledik. Her şeyimiz kilitli. Bunun balansını yapmamız gerekiyor. Balansını ilk yapacağımız işlem tilt aksesimiz olacak. Bunun için sadece buradaki kilidimizi açıyoruz ve kameramızı bıraktığımız zaman zaten hop aşağı seri bir şekilde düşüyor. Bunu önlemek için bu kulakçığı tekrar açıp kameramızı birazcık geriye çekiyoruz. İnce dokunuşlarla kameramızın tam sabit olmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman kameramız aşağı yukarı şu anda düşmüyor. Tabii ki ileri düşüyorsa geri çekeceksiniz. Geri düşüyorsa ileri iteceksiniz. Şimdi dediğim gibi eğer ki gimbal'la çekim yapıyorsanız bu ayarı yapmak sizin için hayati derecede önemli ki görüntüleriniz güzel çıksın. Hafıza kartınızı alıp bilgisayarınıza taktıktan sonra niye bu böyle oldu, niye şu şöyle oldu demeyin diye. Onun dışında bunun balansını ne kadar yanlış yaparsanız motorları o kadar zorlayacaksınız ve motorları yakmaya kadar ilerleyen bir süreçte kendinizi bulacaksınız. İkinci yapacağımız işlem kameramızı yukarı doğru kaldırmak. Yukarı doğru kaldırdığımız zaman burada sabit olarak durması gerekiyor normalde kameranın. Ama bıraktığımız zaman aşağı düşüyor. Bunun için de şurada görmüş olduğunuz komple bütün bir setup'ı yukarı veya aşağı doğru kaldıracağız. Şimdi baktığımız zaman kameramız aşağı doğru gidiyor. Bu nedenle kameramızı, bütün setup'ımızı yukarı doğru kaldıracağız. Ve tekrardan bakacağız. Hala aşağı gidiyor. Biraz daha yukarı kaldıracağız. Ve tam kameranın orada sabit durmasını sağlayacağız. Kameramız sabitlendikten sonra bu vidaları tekrardan sıkıyoruz ve kontrolünü yaptığımız zaman kamerayı şu anda ne tarafa çevirirsek çevirelim orada kalacaktır. Ve böylece
tilt aksesinizi düzgün bir şekilde sabitlemiş oluyorsunuz. İkinci işlemimiz ise roll aksesimiz olacak. Yani bu sağa sola dönme olayını hallettiğimiz aksesimiz olacak. Şimdi açtığınız zaman kilidi zaten kamera direkt sağa doğru yatmaya başlıyor. Bunu da önlemek için bu arka taraftaki kollardan sağa doğru yatıyorsa bu kolları kameranın yatması durana kadar sağa veya sola oynatıyoruz. Bunu sabitledikten sonra baktığımız zaman kamerayı bıraktığımızda tekrar sabitlenmiş haline geri dönüyor. Ve bu şekilde baktığımız zaman da tilt ve roll aksesimiz şu anda gayet sabit ve kameramız gayet düzgün bir şekilde çalışacak gibi duruyor. İki işlemi şu anda tamamladık. Sonuncusu ise pan axis. Pan axis dediğimiz ise bu gimbal'ı sağa sola oynatan mekanizma. Bunu da nasıl oynatıyoruz? Gene bütün bu setup'ı ya ileri ya geri oynatıyoruz. Bunun düzgün olup olmadığını nasıl anlıyoruz derseniz kameramızı böyle koyduk. Sola doğru yatırıyoruz. Sola doğru yatırdık. Sola doğru kaydı. Sağa doğru bakıyoruz. Sağa doğru yatırdık. Sağa doğru kaydı. Ve bunu birazcık geriye doğru alırsak bakıyoruz. Şu anda bir kayma yok. Sağa doğru bakıyoruz. Çok hafiften sola doğru kayıyor. Birazcık daha alıyoruz. Ve baktığımız zaman gimbal'ımız şu anda hiçbir yere hareket etmiyor. Bu da demek oluyor ki şu anda gimbal'ımızı çok iyi bir şekilde sabitledik. Dediğim gibi bunun önemi çok büyük. Özellikle gimbal'ınızda hatalar yaşıyorsanız, görüntülerinizi beğenmeyip titreşimli olduğunu düşünüyorsanız, gimbal'ınızın çalışmadığını düşünüyorsanız bu 3 işlemi her çekimden sonra uyguladıktan sonra bütün problemleriniz ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim de büyük yaşadığım, uzun zaman boyunca yaşadığım hatalardan biriydi. Çekime gittiğim zaman çok fazla umursamıyordum bunun balansını düzgün yapmakla ve kamerayı koyup çekime başlıyordum. Fakat sonrasında çok pişman oluyordum. Sizin de bu pişmanlığı yaşamamanız için bu videoyu bugün sizlere çektim ve bu balans ayarını nasıl yapabilirsiniz sizlere gösterdim. Bu kadar gimbal'ımızı kurmuşken şimdi gidip birkaç çekim yapmazsak olmaz herhalde. Video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Kira Karakaş. Hoşça kalın. Bye.